Merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber 40.000 TL altı en iyi laptoplara yakından bakacağız. Sizce bu serinin devamı daha yüksek bütçeler içinde gelsin mi? Gelsin diyorsan alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Serinin devamı tamamen size bağlı. Baştan belirttiğim, her zamanki gibi herhangi bir sponsorluk yok. Benim almayacağım, önermediğim hiçbir laptop bu listede olmayacak. O yüzden içiniz rahat olsun. Sesim biraz farklı geliyor olabilir. Biliyorsunuz uzun zamandır hastayım, iyileşemedim. Şu anda da son zamanlarda sesime vurdu diyebilirim. Şimdiden kusura bakmayın. Bu laptopları neye göre seçiyorum derseniz, kronik sorunları olmayan, soğutması, performansı ve ekran kalitesiyle aldığınızda sizi memnun edecek, çok da bütçeyi zorlamadan en mantıklı laptoplardan bahsedeceğim. Ve laptop alırken nereden aldığımız satıcılar çok önemli. Bu laptopların hepsinin en ucuz, güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Şimdi listemizin en ucuz laptopuyla başlayalım. Burada özellikle üniversite öğrencisiyim veya ofis iş için kullanacağım. Laptopta benim için birinci öncelik batarya performansı, ekran kalitesi ve işlemci diyorsan Huawei MateBook D16'yı görüyoruz. Burada oyuncu laptoplarında da gördüğümüz i5 13. nesil H serisi bir işlemciyle karşılaşıyoruz. Programlama, yazılımla uğraşıyorsanız da bu işlemci gayet yeterliyken 16 GB 8x2 RAM'ler ve 1 TB SSD de bu laptopun en önemli artılarından. Burada ince çerçeveler 15.6 inçlik bir laptop boyutunda 16 inç ekran almamızı sağlıyor. Full HD Plus IPS bir ekran burada kullanılmış. %100 sRGB renk gamutu, %90 ekran kasa oranı ile birlikte bu ekranda video, dizi, film izlemek oldukça keyifli ve parlaklık olarak da yeterli bir ekran. 300 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Renk başarımı, kontrast oranı ve doygunluk tarafında da başarılı bir ekran diyebilirim. Ve Windows 11'in lisanslı olarak geldiğinde söyleyeyim. Tamamen metal kasası, klavye kalitesi olarak da MacBook'lara çok yakın olmasıyla beraber tam olarak fiyat performans kralı MacBook alternatifi diyebilirim. Batarya performansı olarak da bu fiyat bandının en sağlam laptopu. İkinci sırada bütçem tam olarak 30.000 sınırında ve bu fiyat bandında alabileceğim en ucuz, en mantıklı laptopu istiyorsam Acer Nitro V15'i görüyoruz. i5 13. nesil H serisi bir işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek 12 threadlik bir yapıya sahip. 8 GB RAM 5600 MHz tek kanal olarak gelirken 64 GB'a kadar RAM takviyesi yapabiliyoruz. 512 SSD'nin yanında RTX 4050'nin 65 Watt'lık versiyonu kullanılmış. Evet, burada çok güçlü bir 4050 yok fakat bu fiyat bandında tam performans bir 3050 almaktansa 4050'nin 65 Watt'lık versiyonu çok daha mantıklı. Özellikle bu laptopun bu fiyatlardaki en büyük artısı kesinlikle ekran kalitesi. 15.6 inç Full HD IPS 144 Hz bir panel burada kullanılmış. Ekranda renk kalitesi, canlılık gayet başarılı. Bu ekran renkleri doğru bir şekilde verebilmesiyle 4050 ile beraber ve herhangi bir kronik sorunu da olmayan bir cihaz. Bütçe sınırım 30.000 diyorsanız rahatlıkla önereceğim bir laptop. Üçüncü sırada 30 ile 35.000 bandında benim şu anda hem ekran kalitesi hem performans hem de kasa kalitesiyle beraber soğutma sistemini düşündüğümde 35.006 bütçeyle favorim. Fakat şu anda bu fiyatlarda 4 stok alan Nitro 16'nın aynı kasası, aynı soğutma sistemiyle beraber 15.16 inçlik boyutuyla Acer Nitro AN16 modelini görüyoruz. Ryzen 5 7. nesil bir işlemci burada kullanılmış. 6 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM 8x2 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 4050'nin tam performans 140 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. Acer Nitro 5'i bu fiyat bandındaki diğer cihazlardan ayıran en önemli nokta ekran kalitesi. 15.6 inç Full HD Plus ve 165 Hz bir panel burada kullanılmış ve Windows 11'in lisansı geldiğinde söyleyeyim. Ekran kalitesi, canlılık, kontrast oranı ve doygunluk tarafında da bir gaming laptopu oranına en üst seviye ekranlardan biri ve bu fiyatlarda tam performans 4050 istiyorum diyorsan Asus TUF A15 önümüze çıkıyor. Ryzen 7 7. nesil işlemci burada kullanılmış. 16 GB RAM 8x2 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 4050'nin tam performans 140 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. 15.6 inç Full HD IPS 144 Hz bir panele sahip ve bu ekran %100 sRGB renk gamutuyla beraber geliyor. Ekran kalitesi olarak hem oyun tarafında hem de Photoshop, video edit, render için kullanacaksanız bu ekran oldukça yeterli. 5. sırada şu anki piyasada özellikle oyun için bir laptop alacağım
4060'lı bir laptop istiyorum ama bütçeyi de 40.000 üstüne çıkaramam diyorsanız şu anki fiyatıyla en mantıklı cihazlardan Victus 15'i görüyoruz. Burada Victus 16'nın bazı modellerinde olan hal sensörü sorunu yok. Victus 15 serisi genel anlamıyla sorunsuz, kronik anlamda da hiçbir problemi olmayan bir laptop. i5 12. nesil H serisi bir işlemci burada kullanılmış. 12 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM, 512 SSD'nin yanında RTX 4060'ın 75 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. Açıkçası bu fiyatlarda 140 Watt bir 4050 almak yerine 75 Watt TDP'li RTX 4060 almak daha mantıklı. 15.6 inç Full HD IPS bir panelle geliyor. Soğutma sistemi yönünde Victus 16 kadar üst seviye değil fakat kesinlikle ısınma sorunu yaşatmayan bir laptop. Victus 16 ile aradaki soğutma farkının sebebi de kasanın daha küçük olması ama burada ekran kartının watt değerleri daha düşük olduğu için bunu dengeliyor. Yani deneyim anlamında bir problem yaşamayacaksın. 6. sırada sorunsuzluğu ve fiyat performans açısından benim favori 4060 laptopum Asus TUF A15'i görüyoruz. Ryzen 7 7. nesil 7435HS burada kullanılmış. 16 GB RAM ve 512 SSD ile beraber geliyor. Burada üst kapakta metal bir yapıya yer verilmiş. Kasanın diğer detayları da plastik olarak önümüze çıkıyor. Fakat Asus TUF A15'i rakiplerinden ayıran en önemli detay kesinlikle malzeme kalitesi. Hem iç yüzeyde hem arka yüzeyde esneme yapmayan ciddi anlamda dayanıklı bir kasayla beraberiz. Fiyatına oranla da verdiği hissiyat gerçekten üst seviyede. Bu klavye hissiyatı da oldukça başarılı. Ryzen 7 7. nesil yüksek performanslı bir işlemci kullanılmış. Bu işlemci tek çekirdekte 1500, çoklu çekirdekte 13700'ü geçmeyi başarıyor. 16 GB RAM, 4800 MHz, 8x2 RAM'ler önümüze çıkıyor. 512 M.2 SSD'ye ek olarak bir adet boşta olan M.2 yuvamız da var. 15.6 inç Full HD 144 Hz bir paneli görüyoruz ve %100 sRGB renk gamutuyla gerçeğe çok yakın renkler verebiliyor. 15.6 inç Full HD IPS 144 Hz'lik bir paneli burada görüyoruz ve %100 sRGB renk gamutuyla renk doğruluğu ve canlılık açısından bu ekranın gayet başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. 250 nit maksimum parlaklıkla parlaklık evdeyken kapalı ortamlarda oldukça yeterli. Burada mat bir panel kullanıldığı için de görüş açıları daha iyi ama gün ışığında dışarıda kullanırken bu parlaklık pek yeterli değil. Gaming laptopu oranla ekran deneyimini ben gayet beğendim. Özellikle 3D modelleme renderla uğraşıyorsanız da burada ekranın %100 sRGB olması doğru renkleri görebilmemiz açısından önemli bir artı. CS2, Valorant gibi yüksek FPS aldığımız oyunlarda da G-Sync ile beraber 144 Hz'e optimize ederek görüntüdeki yırtılmaları ciddi şekilde engelliyor. 7. sırada bütçem yine 40.000 bandında ve benim için birinci öncelik işlemci performansı. Aldığımda uzun yıllar kullanayım. Victus 16'nın hal sensörü yani otomatik kapanma problemi olmayan tek serisi şu anda da kronik sorunu olmamasıyla Victus 16 tarafında önerebileceğim tek laptop Victus 16'nın R1064 NT modelini görüyoruz. 4050 fakat i5 14. nesil HX işlemcili modelini görüyoruz. 14 çekirdek ve 20 threadlik bir yapıya sahip. Bu işlemci şu anda piyasadaki H serisi tüm i7 işlemcilerden ve Ryzen 7 8. nesil işlemcilerden de çok daha güçlü bir konumda. Özellikle mühendislik, mimarlık, 3D modelleme, render için ve işlemciye yüklenen oyunlarda aradaki farkı net şekilde görüyoruz. 16 GB 8x2 5600 MHz RAM'lerle gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 4050'nin 120 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. 16.1 inç Full HD 144 Hz %62 sRGB renk gamutuna sahip. Ekran kalitesi olarak en iyisi değil fakat işlemci anlamında gerçekten üst seviye ama bu fiyatlarda da çok kalacağını düşünmüyorum. 8. sırada büyük ekran benim için birinci öncelik. 17.3 inçlik bir laptop istiyorsam şu anda fiyat performans olarak da büyük ekranlı laptoplar için de en mantıklı cihazlardan sıvı metal soğutmasıyla beraber piyasaya yeni giriş yapan Acer Nitro 17'yi görüyoruz. Bu laptop şu anda gerçekten kaçırılmayacak bir fiyatta. 17.3 inç ve 4050 kullanan cihazlar içinde düşündüğümde 40.000 bandında en sağlam cihaz diyebilirim. Ryzen 7 7. nesil işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek 16 threadlik bir yapıya sahip. Bu fiyat bandında performansla verimlilik düzeyi en dengeli işlemci diyebilirim. 16 GB RAM 8x2 4800 MHz olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında 4050'nin 140 Watt'lık versiyonu kullanılmış. 17.3 inç Full HD IPS 165 Hz bir paneli görüyoruz ve %100 sRGB renk gamutuna sahip. Sıvı metal soğutması, kaliteli kasası ve 4050'nin 140 Watt'lık versiyonuyla bu fiyatlardaki en güçlü, en mantıklı büyük ekranlı laptop diyebilirim. Son sırada da yine büyük ekranlı ama 4060'lı bir laptop istiyorum
istiyorsak, özellikle laptopu oyun için kullanacağım, benim için ekran kartı performansı birinci öncelik diyorsan, şu anda fiyatının düşmesiyle MSI Katana 17'yi görüyoruz. i5 12. nesil H serisi bir işlemci burada kullanılmış. 16 GB RAM, 8x2 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 4060'ın 105 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. 17 inç Full HD 144 Hz bir panelle geliyor. Özellikle soğutma sistemi yönünde bu fiyatlardaki en iyi laptop diyebilirim. Kasa kalitesiyle de MSI olduğunu bize rahatlıkla hissettiriyor. Bu fiyat bandında hem 17 inç ekran hem 4060 hem de MSI'nin Teen, Cyborg gibi kısılmış serilerinden değil, Katana serisinden bir laptop. i5 12. nesille 4060 bir darboğaz yapıyor mu derseniz kesinlikle yapmıyor. Baktığım zaman gayet iyi bir performans alıyoruz. Dostlar, şimdi son bir değerlendirme yaparsak, ben laptopu ofis, iş için kullanacağım veya üniversite öğrencisiyim. Laptopta ekran kalitesi, batarya performansı benim için birinci öncelik. MacBook D16 bu noktada çok mantıklı. Windows 11'in lisanslı gelmesiyle de laptop aldıktan sonra herhangi bir kurulumla uğraşmıyorsunuz. Bu da gerçekten iyi bir özellik. Bu laptopun detaylı bir incelemesi de kanalda var. Onu da kartlara koyarım veya kanala giderek bu videodan sonra izleyebilirsin. Bütçem 30 ile 35 bin bandındaysa, mühendislik, oyun veya yazılım için bir laptop alacaksam, şu anda fiyat performans olarak da benim favorim. Soğutma sistemi, ekran kalitesi ve deneyimini düşündüğümde Acer Nitro AN16 modeli benim kesinlikle favorim. Şu anda 35.000 TL altı bütçe ile de tartışmasız en iyi laptop. Eğer bütçem 35.000 bandında ve 4050'li alabileceğim en performanslı laptopu istiyorsam, Asus TUF A15 bu noktada en mantıklısı. Bütçem 40.000 bandında ve oyun odaklıyım, ekran kalitesi iyi olsun, işlemcisi sağlam ve 4060'ın en güçlü halini istiyorsan, benim de yaklaşık 5 aydır kullandığım Asus TUF A15'in 4060'lı modeli kesinlikle favorim. Şu anda 41.000 bandında da bu piyasaya ve dolar kuruna oranla düşündüğümde en mantıklı laptop diyebilirim. Laptopu mühendislik, render için alacağım ve bu fiyatlarda alabileceğim en sağlam işlemciyi istiyorsam, i5 14. nesil HX işlemcili versiyonuyla Victus 16'nın R1064 NT modeli alternatifi olmayan bir laptop. Evet, normalde artık Victus 16 önermiyorum ama Victus 16'nın bu serisi Intel HX işlemcili versiyonda hal sensörü gibi herhangi bir kronik sorun yok. Bu yüzden işlemci odaklıysan bu laptopu rahatlıkla alabilirsin. Fakat benim için birinci öncelik büyük ekran, yüksek tazeleme ve kaliteli bir ekran istiyorum diyorsan, Nitro 17'nin 4050 versiyonu büyük ekranlı gaming laptoplar için de bu fiyatlarda en iyi iki cihazdan biri. Ama eğer benim için 165 Hz ve %100 sRGB panel çok da önemli değil. Fakat bir oyuncuyum, oyun için bir laptop alacağım. Uzun vadeli kullanmak açısından 4060'lı bir laptop istiyorum. Aynı zamanda büyük ekranlı olsun diyorsan, bütçeyi de çok zorlamadan şu anda en mantıklı seçenek kesinlikle MSI Katana 17. Ve son olarak listeye de genel anlamıyla baktığımda, aldığınızda sizi uzun yıllar götürecek, kronik sorunları olmayan, fiyat performans ve soğutma sistemiyle en mantıklı laptoplar bunlardı. Eğer bütçeniz bu aralıktaysa, şu an için bence bu liste dışında başka bir laptopa da bakmayın. Her zaman söylediğim gibi, laptop alırken nereden aldığımız çok önemli. Bu laptopların en ucuz, güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Ve serinin devamı da tamamen size bağlı. Alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Destekleriniz benim için çok önemli. Aklına takılan bir soru olursa da mutlaka yorumlarda buluşalım. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.